Merhaba, ben Ceren. Bugün bu örme kumaşla hırka dikeceğim. Hırka için birkaç ay önce çıkardığım kimono kalıbını kullanıyorum. Ama kimono kalıbında ufak bir değişiklik yapacağım. Kimononun önündeki fazlalığı alarak kalıbı hırka kalıbına çevireceğim. Kullanacağım kalıpları görmektesiniz. Bir sonraki videoda dikimini göstereceğim crop top'un kalıbı ve kimono kalıbım. Üzerime hafif bol gelen bir bluzu ölçü olarak kullanıyorum. Bu bluzun üzerine kalıbı yerleştiriyorum ve kimono kalıbının fazlalık kısmını katlıyorum. Hırkanın ön kalıbını böylece elde etmiş oluyorum. Kumaşın bir kenarında ip kaçığı olduğu için alışık olduğumuzdan biraz farklı katlamam gerekiyor. Videonun ilerleyen kısmında nedenini anlayacaksınız. Kumaşımı gördüğünüz gibi katlıyorum. Kumaş kenarlarının üst üste geldiğinden emin oluyorum. Aynı zamanda ribana çizgilerinin iki kumaş tarafı için de paralel olduğundan emin oluyorum. Hırkaya ayrıca bir biye bant kullanmak istemedim. Kumaşın yanlarında olan sık ribanaları ufak bir hileyle kesip bunları biye gibi kullanacağım. İlik ve düğme dikmeye yetecek kadar mesafe vererek kalıbı yerleştiriyorum. Kalıbın üzerinde biraz mesafe bırakmaya özen gösteriyorum. Kalıbı kumaşa bunlara dikkat ederek yerleştiriyorum ve iğneliyorum. Kesmeden önce son kontrolleri yapıyorum. Kumaşın kenarıyla hırka kalıbı arasında kalan bu üçgen parçayı çıkardıktan sonra kenarı hırkaya dikeceğim. Bu yüzden kenar ribanasının omuz dikişine kadar gelmesi lazım. Triko kumaşlarda işaretleme kalemle yapılamıyor. Ben olası bir dalgınlığa mahal vermemek için dikiş paylarına iğneleme yaparak belirttim. İğnelerin hemen dışından keseceğim kumaşı. Burası biye bant olacak. İlk etapta daha çok dikkat gerektirdiğinden ben bu kısmı kesiyorum. Sonrasında da diğer yerleri kesiyorum. Kimono kalıbındaki pensi hırka kalıbına aktarmada kararsız kaldım. Ama pens iptal etme hesaplamaları yapmaya da üşendim ve pensli bir model yaptım. Kumaşın kaymaması için birçok yerde kumaşı iğneleyerek çalıştım. Ufak bir sapmada bile ribanaların hizası bozulur. Kol için standart beden kalıbını kullandım. Kimono kalıbı da kendi beden ölçülerime göre çıkarttığım bir kalıptı. O yüzden kalıpların uymama sorunu yok. Kol kalıbı kısa, pratik bir uzatma yapıp bunu kullanacağım yine. Omuz başıma mezurayı koyup istediğim kol uzunluğunu belirliyorum. Aynı uzunluğu kalıbın omuz ortasından ölçüp uzatmayı yapıyorum. İstediğim bilek ölçüsünü de belirliyorum. Bunları kalıba aktarıp kumaşımı kesiyorum. Hırkanın arka parçasını keseceğiz şimdi. Kalıbı kumaş kat kenarına iğneliyorum ve kesiyorum. Videonun başında kumaşın bir kenarında ip kaçığı olduğundan bahsetmiştim. O kenarı tam defosundan kesip crop top'un askısı için kullanacağım. Crop top'un üst kısmı için kalan ufak parçaları değerlendireceğim. Burada kumaşları üst üste koyarken ön yüzlerinin ya da arka yüzlerinin birbirine baktığından emin olmanız lazım. Triko kumaşın tek başına yeterince düzgün durmayacağını düşündüğümden daha sonrasında bu parçalardan birer tane daha kestim. Üst kısmı aynı kumaşla astarlı diktim. İplik yönüne dikkat ederek kalıpları kumaşa iğneliyorum ve kesiyorum. Her bir göğüs parçası iki kısımdan oluşuyor ve gösterdiğim yerlerden birleşiyor. Crop top'un alt kısmının deseninin enine mi, boyuna mı olması gerektiği konusunda biraz kararsız kaldım. Aynı yönde olmasına karar verdim. Bir gün önce kendime aynı kalıpla brelet diktiğim için ölçüler aklımdaydı. Direkt ölçerek kestim burada.
Şimdi dikmeye başlıyorum. Makinenin esnek dikiş ayarı ve penye iğnesiyle dikiş yaptım. Penye iğnesinin ucu normal iğneye göre daha yuvarlak. Örme kumaşlarda da kullanıyorum bu yüzden bu iğneyi. Kumaşın ipliklerinin içine batıp ipliklerine zarar vermemiş oluyorum. Ön parçanın biyesini dikerek başlayacağım. Daha sonra yan sık ribanalı yerden bir parça kesip ense içinde biye yapacağım. Dikeceğim yerleri birbirine iğneliyorum ve dikiyorum. Dikilmiş hali böyle görünecek. Aynı işlemleri diğer ön parçası için de yapıyorum. Arka parçanın ensesini biye kesiyorum. Ön parçanın biyesiyle aynı kalınlıkta olmalı bu parça. Bu parçayı enseye dikiyorum. Dikilmiş hali böyle görünecek. Şimdi arka parçayla ön parçaları omuzlardan birleştireceğim. Bu parçaları üst üste koyup iğneliyorum. Biyelerin kaymamasına dikkat ederek omuz dikişlerini kapatıyorum. Ensedeki biyenin dışarı dönmemesi için ense ile biyeyi birleştirdiğim dikişin hemen altından dikiş payını hırkaya vererek tekrar bir dikiş yapıyorum. Aynı dikişi ön parçalar için de yapıyorum. Kollar dışında tamamlandı hemen hemen. Pensleri kapatıyorum. Kolu iğneliyorum ve dikiyorum. Yan dikişleri kapattıktan sonra da kol takılabilir. Ama unutmadığım sürece bu adımda kol takmak bana daha kolay geliyor. Kolu diktikten sonra yan dikişleri, daha sonra da kol iç dikişlerini kapatıyorum. Hırkanın yapımı bu şekildeydi. Ben etek ucunu ve kol ucunu çevirip dikmedim. Sadece kenarlarından sörfüle dikişi çektim aynı renk iple. Kumaşımın örgüsünün çeşidinden ipleri çözülmüyor. Sörfüle yapmasam bile ipler akmayacaktı. Eğer illa etek ucunu çevireceğim derseniz elde gezi dikiş yapmanızı öneririm. Ya da biye yaptığımız kenarlardan parçalar kesip buraları dikip sonra yine baskı dikişi yapabilirsiniz. Ben hırka ilik açmadım. Düğme de dikmedim. Sade ve ham hali bana daha güzel göründü. Bu videoyu daha çok uzatmak istemediğim için altına yaptığım crop top'un yapılışını bu videodan hemen sonra paylaşacağım. Sevgiler.